Merhaba herkese. Umarım iyisinizdir, huzurlusunuzdur, umutlusunuzdur. Bu aralar biliyorum yazdığım için fazla video çekemiyorum. Ama bugün bir ara verdim yazmaya. Yıllar önce okuduğum bir anekdot tekrar karşıma çıkınca ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu ara anekdottan önce bir hafıza tazelemek istiyorum eski bir yazımla ilgili olarak. Bilirsiniz bir yazım vardı benim. Değersiz hissettiğiniz yerde durmayın diye. Öyle başlıyordu. 3-4 sene olmuştur sanırım o yazıyı yazalı. Yakından takip edenler de hatırlarlar sanırım. Eski takipçiler hatırlarlar. Biliyorum ki o yazı okuyana kendi değerini hatırlatan ve güç veren yazılarımdandı. Sizler de çok sevdiniz, sağ olun. Herkesin çünkü güce ve güvene ihtiyacı var, değil mi? Kısa bir bölümünü okumak istiyorum anlatacağım hikayeye geçmeden önce. Şöyle başlıyordu yazı dediğim gibi. Değersiz hissettiğiniz yerde durmayın. Kapısını çaldığınız kişi sizi hacdan annesi gelmiş gibi karşılamıyorsa, gözlerinde ışık, dudağında gülümseme yoksa, bir de üstüne niye çaldın kapıyı der gibi bakarsa, bir daha o kapıyı çalmayın. Yanında olmayı seçtiğiniz kişi sizden uzakta duruyorsa, sizi sürekli eleştiriyorsa, başarılarınız onu yıpratıyor, hüznünüz besliyorsa, siz mutlu olacaksınız diye çok korkuyorsa, yanınızdan ayrılıp önünüze geçmeye çalışıyorsa, yanınıza şükretmiyorsa, orada daha fazla kalmayın. En büyük yanlışı verdiğimiz sevgiyi almaya çalışırken yaparız. Verince almaya hakkımız var sanırız. Verdiğimiz zeytin çekirdeğini yanlışlıkla yutanın altına zeytinyağı çıkar umuduyla boş teneke koyarız. Umut ederek de süremizden çalarız. Ama o değer çaba karşılığı verilmez. Prenses gibi hissetmezseniz o muhabbet çekilmez. Herkes bir adım gelene 10 adım giderken bizim buralarda artık 10 adım gelmeyene bir adım bile gidilmez. Ya işte böyle. Size bir hikaye anlatacağım dedim ama bir hikaye değil aslında anlatacağım. Amerikalı ünlü iş adamı J.P. Morgan'ın da CEO'su James Dimon'ın kendi değerini bildiğini sanan bir genç kızın yolladığı e-mail'e verdiği cevabı size okuyacağım. Eminim okumuşsunuzdur, size karşılaşmışsınızdır ama aslında size bu çok kısa olacak videoyla anlatmak istediğim konuyu da çok iyi özetlediğini düşünüyorum. Çünkü konu şu. Varlığımız değerlidir ama saksı bitkisi gibi durup kendimize değer katmayıp sürekli altyapısı olmayan bir şişirilmiş özgüvenle ben değerliyim demek ve karşısından da koşulsuzca değer beklemek bana çok anlamsız geliyor artık. 21 gün aynaya bakıp ben değerliyim deyince değerli olunmuyor. Kendinize yatırım yapmayı sadece fiziksel boyutta tutarak boş bir özgüvenle, yani bana göre altyapısız özgüvenle, buna narsizm denir zaten, vermeden almayı ve değer görmeyi beklemek abesle iştigal geliyor bana. Nefes alan herkes değerlidir ama sadece nefes almanız başkasının sizinle keyifle yaşamasının sebebi olamaz, değil mi? Bu arada eğitim, titr, meslek, başarı ve paradan da bahsetmiyorum değer derken. Eskiden bunların önemli olduğunu düşünürdüm ben, evet, ama yanılmışım. Herkes yanılabilir. Zaten gerçek yok, doğru yok. Elde edilen sıfatlara sığınıp egosunu tatmin eden birçok saygın meslek sahibinin çevrelerine uyguladığı psikolojik şiddeti de yakından tecrübe ettim ben son yıllarda. Profesör olmak, yazar olmak, holding sahibi olmak, istihdam sağlamak, başarı ve değer benim için her zaman ama şimdi öyle düşünmüyorum. Hatta şöyle düşünüyorum. Değerli olmak kendini sevmekle ve eğitmekle başlayan ama tüm sıfatlardan arınıp gücünü manipülasyon aracı olarak kullanmayıp parayı ve güzelliği duygularla takas etmeyip karşısındakine de sevgi ve saygı gösterip gerçek bir insan olabilmek demektir. Değerli olmak tüketmek değil üretmektir diye düşünürdüm çünkü hep ben. Hala da öyle düşünüyorum ama bir şey daha ekledi işte yıllar bu düşünceme. İbadet gibi gelir bana özgüven. Başa kakılmaz, silah olarak kullanılamaz ve kendine gösterdiğin sevgiyi ve saygıyı aynı zamanda empatiyi ve belki de sempatiyi her bir bireye göstermiyorsa insan, buradan belirtmek isterim ki tüm o kazanılan sıfatların ben içine edeyim. Şimdi gelelim bu sizi hem gülümsetecek hem de düşündürecek bir e-mail yazışmasına. Dünyanın en büyük finans şirketlerinden J.P. Morgan'ın CEO'su James Dimon, zengin koca avcısı bir kızına attığı e-maile bakın nasıl cevap veriyor. Önce kızın J.P. Morgan'a yolladığı e-postayı okumak istiyorum. Sayın Morgan, size karşı dürüst olacağım. Bu yıl 25 yaşıma giriyorum. Çok güzelim, iyi bir stilim var ve kaliteli şeyleri çok severim. Yıllık geliri en az 500 bin dolar veya daha fazla olan bir adamla evlenmek istiyorum. Açgözlü olduğumu düşünebilirsiniz. Fakat New York'ta yıllık geliri 1 milyon dolar olan insanlar maalesef orta sınıf sayılıyor. Çok şey istemiyorum.
Sizin sitenizde yıllık geliri 500 bin dolar veya daha fazla olan birileri var mıdır acaba? Yoksa siz iş adamları hepiniz evli misiniz? Bu konuları merak ediyor ve sormak istiyorum. Sizin gibi zengin insanlarla evlenmek için ne yapmam gerek? Çok dürüst değil mi kız? Bugüne kadar birlikte olduğum erkekler arasında en zengini yılda 250 bin dolar kazanıyordu. Central Park'ın batı yakasında yüksek bütçeli rezidanslarda yaşamak isteyen biri için yıllık 250 bin dolar yeterli değil biliyorsunuz. Size alçak gönüllülükle soruyorum. 1. Zengin bekarlar nerede takılır? Lütfen bar, restoran, spor salonu, kulüp ve bunun gibi mekanların isimlerini ve adreslerini yazar mısınız? 2. Hangi yaş kategorisine odaklanmalıyım? Zeki kız. 3. Çoğu zenginin eşleri neden ortalama güzellikte? Birkaç kızla tanıştım, güzel veya ilgi çekici değiller ama zengin erkeklerle evlenebilmişler. 4. Kimin karınız, kimin yalnızca sevgiliniz olabileceğine nasıl karar veriyorsunuz? Benim hedefim evlenmek. Zengin bir adamla evlenebilmek için ne yapmalıyım? Ne kadar dürüst değil mi? Saygılarımla Bayan Güzel. Rumuza vermiş kendisine. Asıl güzel olan ve ilginç olan James Diamond'ın bu kıza olan yanıtı. Vakit de ayırmış, yazmış ve çok güzel bir mail yazmış. Sevgili Bayan Güzel, yazınızı büyük bir ilgiyle okudum. Tahmin ediyorum ki sizin gibi aynı soruları soran pek çok genç kız vardır. Lütfen profesyonel bir yatırımcı olarak durumunuzu analiz etmeme izin verin. Benim yıllık gelirim 500 bin doların üzerinde. Sizin kriterlerinize uyuyor. Bu sebeple zamanınızı boş yere çalmadığımı umut ediyorum. Ne kibar adam. Bir iş adamı gözünden bakarsak sizinle evlenmek kötü bir fikir. Nedeni ise çok basit. Lütfen açıklamama izin verin. Detayları bir kenara bırakırsak yapmaya çalıştığınız şey güzellik ile para ikilisini takas etmek. A kişisi güzelliği sağlar, B kişisi de bunun için ödeme yapar. Gayet adil. Fakat burada ölümcül bir problem var. Sizin güzelliğiniz kaybolacak ama benim param iyi bir sebep olmadıkça tükenmeyecek. Aslına bakarsanız benim gelirim yıldan yıla artabilir ancak siz yıldan yıla güzelleşemezsiniz. Bu sebeple ekonomik açıdan bakarsak ben değer kazanan bir varlıkken siz değer kaybeden bir varlıksınız. Hem de sıradan bir değer kaybı değil, katlanarak artan bir değer kaybı. Eğer güzellik sizin tek varlığınızsa değeriniz 10 yıl sonra çok daha düşük olacak. Wall Street'te kullandığımız bir terimden yola çıkarsak sizin için takas pozisyonu diyebiliriz. Satın al ve bekle değil, yatırım değil. Sizi satın almak iyi bir fikir değil. Bu sebeple kiralamayı tercih ederim. Çünkü alışveriş değeri düşen bir şeyi uzun süre elde tutmak hiç de akıllıca değildir. Şüphesiz aynı şey sizin istediğiniz evlilik için de geçerli. Bu yazdıklarım size zalimce geliyorsa bir de şöyle düşünün. Tüm paramı kaybetseydim beni terk etmez miydiniz? Aynı şekilde güzelliğinizi kaybettiğinizde benim de çıkış yolumu bulmam gerekmez mi? Yıllık geliri 500 bin doların üstünde olan insanlar aptal değildir. Sizinle yalnızca çıkarız ama evlenmeyiz. Size zengin bir adamla evlenme fikrini unutmanızı öneririm bu sebeple. Bu arada yılda 500 bin dolar kazanan o zengin siz de olabilirsiniz. Zira o kadar parayı kazanmak zengin bir aptal bulabilme ihtimalinizden daha yüksek görünüyor. İmza James Diamond.